Merhabalar dostlar, mutlu bayramlar diliyorum. Evet, bayramın birinci gününden herkese merhabalar, sevgiler. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Güzel bir ilk günüdür hepimiz için. Evet, çok sayıda aile yakınıyla, işte sevdiklerimizle, kuzenlerimizle, daha önceki bayramlara bakarak daha fazla iç içe bir bayram geçiriyoruz. Çünkü Yengeç burcunda Güneş var, Merkür Yengeç burcunda. Bizim için de biraz geçmişi, eski günleri, işte eski bayramları da daha çok yad etmek, benzer iletişimler, diyaloglar içinde olmak için güzel bir fırsat aslında bu bayram. Planlamadığınız gibi de gelişebilir. Gerçekten benim için de mesela çok güzel bir gündü. Antalya'da tek olduğum halde burada çok sevdiğim bir arkadaşım ve onun ailesi, işte onun kuzenleri falan beni de aralarına davet ettiler, eksik olmasınlar. Çok güzel bir gün geçirdim. Yeni insanlarla tanıştım. Gerçekten böyle çok kaynaştık hepimiz. Umarım sizin için de öyle güzel geçmiştir ve geçiyordur. Evet, dün konuya şuradan başlamak istiyorum bugünkü yayında. Dünkü yayında bahsetmiştim, yayının sonunda bahsettim. Bayram boyunca astrolojik danışmanlık hani alamayan arkadaşlar, işte bütçelerle ilgili bunlar biliyorsunuz. Ondan bahsetmiştim ve yazılı doğum haritası raporu isteyenler şu aşağıdaki telefon numarasından bana mesaj atsınlar WhatsApp'tan. Daha rahat, daha uygun bir bütçeyle elinizde doğum haritanızın raporu bulunsun. Rapor dediğimizde içeriğinden de bahsetmek istiyorum. Dün anlamayanlar tekrar bugün sordular. O yüzden açıklama yapıyorum bu konuda. Başta tüm doğum haritanızdaki mesela işte element dağılımları, hangi evde hangi gezegeniniz var, hangi burçta, ondan sonra düğümler hangi akslarda, işte mesela karmik olarak düğümlerinizin ay, güney ve ay düğümünüzün bulunduğu aksta nasıl bir karmadasınız, bu hayat diliminde ne yapmanız, ne yapmamanız gereken küçük bir bölüm de var. Ayrıca her haritaya özel bu. Ve onun yanı sıra şunu da belirtmek istiyorum. Dün de söyledim. Bu normal internetten hani çıkarttığınız doğum haritası raporları gibi değil. Bu benim birebir hazırladığım bir rapordur. Ve mesela açılarınız da olacak. Mesela işte ayınızın atıyorum güneşe 90'lığı var, 120'liği var vesaire. İşte bunlar mesela her yerde bulamayacağınız şeylerdir. Orada yorumları da vardı. İşte bu konuda mesela siz şöyle davranırsınız veya böyle davranmazsınız gibi e, ufak böyle tavsiyeler de var. Yani bu sizin elinizde, doğum haritanızın raporu her zaman elinizin altında bulunması gereken çok önemli bir unsurdur. Doğum haritanızda çok uzun bir rapor. Yavaş yavaş okuyarak işte Merkür'ün neredeymiş? Yengeç'te. İşte Yengeç sizin hangi evinize geliyormuş? Aa, 3. evime geliyormuş. Mesela yorum dinliyorsun. İşte yengeçle alakan yok ama 3. evinde Merkür'ün var Yengeç burcunda. Mesela Yengeç burcunu açıp izlersin veya dinlersin, takip edersin. Bu da senin kendi kendine hem kendinle ilgili bilgi hem astrolojiyle ilgili daha böyle meraklı insanlar için mesela güzel olur. Öğrenmek açısından da tavsiye ederim bunu. Çünkü hani astroloji öğrenmek isteyen insanlar da çok, bizi takip edenler. Bunu tekrar buradan açıklamak istedim. Bayram süresince dediğim gibi şu WhatsApp numarasından bana doğum bilgilerinizi, adınızı, soyadınızı yazarak ben de size orada zaten gerekli cevabı veriyorum. Ne yapmanız gerektiğini bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bunu da açıkladıktan sonra gelelim bugün ne var? Evet, bugün gökyüzündeki Güneş ve Satürn'ün üçgen açısının kesinleştiği gün. Hemen bugün aslında bugün ayın 28'i, yarın 29 Haziran Perşembe, bu gece kesinleşiyor. İşte bu Güneş'in veya Satürn'ün olumlu açıları genellikle mesela doğum haritalarında hep olmasını istediğimiz açılardan bir tanesidir. Neden? Kök salmak için, kalıcı bir şeylere evet demek için veya önemli kişilerin desteğini almak için veya uzun vadeli bir konuda mesela bir anlaşma yapmak için bugünü kullanabilirsiniz. Şimdi saati söyleyeceğim sevgili dostlar. Bu arada su elementinde gerçekleşiyor. Hemen derecesini de söyleyeyim. Mesela en çok kim etkilenir? 7 derece su grubu burçlar. Bugünleri değerlendirsinler lütfen. 7 derece Satürn balık burcunda, Güneş 7 derecede, Merkür de yanında. Bu ne demek? Aklımızda olan konuları birileriyle
paylaşarak güzel bir güce sahip olmak. Mesela barış sağlamak olabilir. İş anlaşması yapabilirsiniz. Yeni bir internet sayfası açabilirsiniz. Bu anlar çok değerlidir. Çünkü Satürn etkisi varsa herhangi bir anlaşmada, bu evlilik tutun her ilişki için geçerlidir. İşte burada mutlaka kalıcı olur. Uzun vadeli, uzun soluklu durumlar gerçekleşir. Mesela evliliklerde de çok olmasını istediğimiz bir durumdur. O yüzden bugünü ne yapıyoruz? Özellikle lütfen değerlendirin. Hiçbir şey yoksa bile niyet edin. Mesela saati söylüyorum. Bu gece saat 03 42 04 42, yani hemen 29'una geçtiğimizde kesinleşiyor. Tabii ki bunun etkileri gün boyu da sürecek. Hatta şimdi bugün ikinci, yani bence harika bir açı. Venüs'ün Şiron'la İlişkilerde özellikle bakın çok şifalı bir açıdır arkadaşlar. Venüs demek zaten ilişki demek. Şiron ne yapar? Yardım eder. Sarar, sarmalar, tamir eder. Birine destek olabilirsiniz mesela. Birine çok önemli bir faydanız dokunabilir. Belki de sizin için de aynı şey geçerli olacaktır. Bu arada hemen onun da ben derecesini de söyleyeceğim. Mesela bu saatle birleştirirsiniz hele harika olacaktır. Evet, Şiron neredesin Şiron'um? Evet, Venüs tam 19 derece Aslan burcunda. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslan burçları, yay burçları, koç burçları. Şimdi 19 derece Şiron nerede? Bir dakika, 19 derece, o da Koç burcunda demek. Evet, haritanızda böyle bir derece varsa bakın, ister para olsun bu, isterseniz kendinizi iyileştirmek, şifalandırmak, çok istediğiniz bir eve sahip olmak, bir anahtara sahip olmak, çok güçlü bir kaleme sahip olmak, her şey olabilir. Lütfen kullanın. Özellikle ilişkilerde bu açı altında hiçbir ilişki asla kötü demeyelim, yani olumsuz bir yöne gidemez. Bugün çok 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 değerli. Evet, 29 Haziran gerçekten bu ayın bence en verimli günü. Bayramında ikinci günü. Umarım hepinize şifa olsun. Şiron şifalandırır, yaraları sarar, iyileştirir. Biz kendimizi de iyileştirebiliriz. Mesela örnek göstereceğim. 19 derecede Venüs'ünüz var. Şu an Venüs'ünüze açı yapıyor. 120'lik açı yapıyor. Bu ne demek? Çok önemli bir direkt enerji akışı. Hiçbir engel yok. Olduğu gibi alıyorsunuz bunu. O mesela işte 12. evinizde diyelim Şiron'da, Koç burcunda nerede olsun? O da mesela 5. evinizde olsun veya işte 9'da olsun. Bu size her kapıyı, Şiron zaten sembol olarak da bir anahtar şeklindedir arkadaşlar. Bir anahtardır bu. İşte her kapının da anahtarı olma ihtimali çok yüksektir. Mesela ben bunu değerlendireceğim. Ritüel yapabilirsiniz. Dua etmek, ibadet etmek, istemek, dilemek, enerji olarak bu titreşimi yaymak kesinlikle bunu size çekecektir sevgili dostlar. Bu yayını lütfen izletin. Çok insan şifalansın. Sizin sayenizde vesile olun. Siz de vesile olun. Dolayısıyla da daha çok insanın hayatında minicik bir yere dokunursak, bu da hepimiz için bu bir zincir biliyorsunuz. Hepimiz birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız. Bunun mutlaka iyi yanı bir şekilde size de dokunacaktır sevgili dostlarım. Diğer yandan bugün yani en güzel açılar var zaten. Hani bu açılardan sonra üstüne ne diyebilirim ki ben? Yani Şiron, Venüs, Satürn, Güneş gerçekten harika. Diğerlerini yani hiç saymaya bile gerek yok. Bir tane söyleyeceğim. Yine dikkat edin diyeceğim. Akşam 23.32 24.32 arası Ay Venüs'e kare yapacak. Bu geçici bir etkidir. Ay Venüs karesinden bakın. Ayın açıları kısa sürer ve etkileri çabuk dağılır. Mesela ortalama 1-1,5 maksimum 2 saat diyelim. Bu 2 saatlik dilimi bile siz idare edemiyorsunuz. Kontrol edemiyorsanız. Bakın, bizden daha güçlü hiçbir şey yok bu evrende, insanlardan. Zaten orada farkındalık düşüktür. O yüzden hani ayın zor açıları var, kötü açıları var diye olumsuzluğa kapılmayın. Ayın açıları kısa sürelidir. Çabuk dağılır. O yüzden akşam saatlerindeki bu Ay Venüs karesi çok da bizim dert etmememiz gereken bir saat. Unutmayın lütfen bunu. Onun yanı sıra şimdi derin derin böyle anlatıyorum. Bugün iştahlı anlatıyorum size. Ay Akrep burcunda çünkü. Biraz daha derin anlamak, nasıl diyelim, bir şeyleri daha özüne inmek için
güzel fırsatlar var. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Ay burada Akrep'te olduğuna göre işte Mars Aslan burcunda. Tabii ayın bu arada yarından sonra tabii Ay Mars'a doğru kare gidecek. Bu da biraz negatif demeyelim, zorlayıcı olabilir. Onun için bu gece, yani 29'un gecesi, biraz onlara dikkat etmek gerekiyor. Ama dediğim gibi etkiler dağılacaktır. Şimdi bugün en güzel etkiyi zaten Ay biliyorsunuz Akrep'te. İşte boğalar mesela güzel etkiler alırlar bugün. Yine su grupları için harika. Hele bugün, yarın doğum gününüzse sevgili yengeç burçları, doğum gününüz kutlu olsun. Tüm yengeçlerin umarım bir yılı, koca bir yılınız harika geçer. Çünkü bugün Güneş ve Satürn arasında olumlu bir etki var. Bu da aslında doğum gününüz eğer bugünse mesela bütün yıla da dağılacak bir etki demektir. O yüzden de doğum günü haritaları bizim için astrolojide çok önemlidir. Çünkü o günkü açılar yıla bazı işaretler bırakıyor anlamına gelebilir. Evet, şöyle devam ettikten sonra güzel bir açımız daha var. Onu da müjdeleyeyim ben size. Güneş Jüpiter'e doğru sekstile gidiyor. Bu da bizim için avantajdır. Bakın, bir şeylerin kontrolünü sağlamak için değerlendirin lütfen. Bu günler önemli. Tabii önümüzde gelecek hafta tabii bir dolunay var. Dolunayın etkileri de aslında bu Jüpiter Güneş etkisinde olacak, öyle diyebilirim. Ve tabii Temmuz ayına girmiş olacağız. O yüzden yani Temmuz'a yaklaşıyoruz artık. Venüs retrosunu da burada hemen altını kalın kalın çizerek belirtmek istiyorum. Lütfen önemli işlerinizi, işbirliklerinizi mesela bugünlere alın. Tamamlamaya çalışın. Niyetlerinizi yapın, girişimlerinizi yapın. İşte atıyorum, bir hesap açın. Ondan sonra ya da işte bir not alın. Bu niyettir aynı zamanda. Dolayısıyla sizin için de bu kalıcılık anlamına gelebilir sevgili dostlarım. Evet, bayramımız geçiyor ve bugünün güzel saatlerini hemen ben size veriyorum. Sabah 8 ile 9:20 arası çok güzel bir saat gerçekten. Tam da Şiron'la Venüs'ün birbirlerine ahenkle şöyle şifa dağıtan, böyle küçücük toz zerreleri dağıttığını düşünün. Üstünüze böyle yağdığını düşünün şifanın. Onu hayal edin. Gerçekten de onun hissiyatını hissederseniz şuradan eğer, bu gerçek olacaktır. İkinci açım saat 16:41-17:55 saatler arasında. Bu da akşam saatlerine gelen çok tatlı bir açı gerçekten. Şifalanmak için, sevdiğiniz bir insana güzel bir hediye vermek için, telefon etmek için, güzel bir yemek için veya dışarıda güzel bir böyle seyahat yapmak için diyelim, ya da tatildesiniz, kendinize şöyle bir ziyafet çekmek için harika olabilir. Mesela diğer bir örnekte bir çocuğu sevindirmek, burada çok güzel olabilir. Bir yaşlı insanı sevindirmek, onu aramak gerçekten burada çok harika olacaktır. Son saatimizde 23, 27, 00, 13 aralığında değerli arkadaşlarım. Evet, böyle bir gün, harika bir gün gerçekten. Geçen haftadan aslında ben bu günleri söylemiştim. Hani güzel olacak 27, 28, 29 diye. Gerçekten de güzel bir gün. Olumlu bir gün. Tüm işleriniz inşallah böyle istediğiniz gibi, hayal ettiğiniz gibi uzun vadeli, uzun soluklu olsun. İlişkilerimiz şifalansın. Kimse kimseyi üzmesin lütfen. Herkes kendi istediği gibi olsun aslında. Doğal olsun. En basiti, en güzeli de o. En kolayı da aslında doğal olmak. Doğal olunca da bazı şeyler kendiliğinden yoluna giriyor. Evet değerli dostlarım, bugünlük de benden bu kadar. Yarın yine tekrar görüşmek üzere. Mutlu bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.